Herkese merhaba. Bu videoda dünya kruvaziyer sektörünün büyük oyuncularından biri olan Norwegian Cruise Line Holdings'i yakından tanıyacağız. Öncelikle şirketin kuruluşundan bugüne uzanan yolculuğuna göz atıp sonrasında temel verilerini inceleyerek finansal gücünü değerlendireceğiz. Son olarak Amerikan borsasında işlem gören hisse senedinin teknik göstergeleri bizlere hangi fırsatları sunuyor birlikte analiz edeceğiz. İyi seyirler. Norwegian Cruise Line, 1966 yılında Norveçli denizcilik firması Kloster Rederi tarafından kurulmuştur. Bu firma, armatör Knut Kloster'a ait olup kuruluşundan sonra Amerikalı iş adamı Ted Harrison ikinci ortak olarak dahil olmuş ancak bir süre sonra ortaklıktan ayrılmıştır. Şirket Norveç kökenli olup operasyonel merkezi ise Florida'dadır. Bu şirket, Karayiplere sefer düzenleyen ilk kruvaziyer firmalardan biri olarak sektörde önemli bir yer edindikten sonra 1980'ler ve 90'lar boyunca büyümeye ve yeni gemilerle filosunu genişletmeye devam etmişti. 2011 yılına gelindiğinde Apollo Management ve Genting Hong Kong şirketi devralmıştı. Günümüzde CEO'luğunu Harry Summer'ın yaptığı şirket 3 farklı marka altında hizmet vermektedir. Bunlardan birincisi Norwegian Cruise Line olup ikincisi Oceania Cruises'dır. Bu marka gastronomi odaklı ve destinasyon zenginliğiyle lüks ve orta segment yolculara hitap eder. Üçüncü marka ise Regent Seven Seas Cruises olup ultra lüks ve her şey dahil hizmet anlayışıyla en üst düzey seyahat deneyimini arayan yolculara yöneliktir. Toplamda 33 gemiden oluşan filosuyla yaklaşık 70 bin yatak kapasitesine sahip olan Norwegian Cruise Line, dünya genelinde yaklaşık 700 destinasyona sefer düzenlemektedir. Şirket 2026 yılından 2036 yılına kadar teslim edilmek üzere 13 yeni gemi siparişi vererek filosunu genişletmeyi planlamaktadır. Bu genişleme ile yolcu kapasitesini yıllık %6 oranında artırmayı hedeflemektedir. Ayrıca Bahamalar'da özel adası bulunan şirket, Great Strip Cay'de yeni bir iskele inşa ederek Karayipler'deki kapasitesini %50 oranında artırmayı planlamaktadır. Farklı müşteri segmentlerine hitap eden markaları, sürekli filo yatırımları ve sürdürülebilirlik odaklı stratejileriyle küresel kruvaziyer endüstrisinde önemli bir konuma sahip olan bu şirketin sektörde Carnival Corporation, Royal Caribbean Group, MSC Cruises gibi rakipleri de bulunmaktadır. Küresel pazar payında ise Carnival Corporation ve Royal Caribbean Group'tan sonra 3. sırada bulunmaktadır. Şirketin gelirleri istikrarlı bir şekilde artış gösterirken Covid pandemisinin etkisiyle 2020 yılında gelirler sert bir şekilde düşüş yaşamıştı. Pandemi sonrası ise toparlanmaya başlamış ve grafikte gözüktüğü gibi tekrar istikrarlı artış periyoduna girmiştir. Kâr etmeyen bir şirkete kimse hissedar olmak istemez değil mi? Net kârda pandemi döneminde darbe almış ancak sonrasında toparlanarak artış periyoduna girmiş. Şirketin serbest nakit akışı da 2024 yılında ciddi bir artış göstermiş. Wall Street'in sevdiği metriklerden biri olan çeyreklik hisse başı kazanç 2023 ve 2024 yıllarını kıyasladığımızda istikrarlı bir şekilde artmakta. Önem verdiğim bir diğer metrik olan son 5 yıldaki hisse başı kazançlar da artış göstermekte. Fiyat satış oranımız da güzel seviyelerde. Bunu şirketin borç oranı ile kombine ettiğimizde borçluluğun azalması da olumlu bir veri olarak değerlendirilebilir. Şirketin daha verimli, daha karlı ve daha güçlü fiyatlama gücüne sahip olduğunu gösteren metrik olan brüt kar marjında bir önceki çeyreklere göre artışlar devam etmekte. Şimdi gelelim analizlerin en lezzetli kısmına, yani teknik analize. 2013 yılında halka arz olan şirketin hisseleri NCLH sembolüyle New York Stock Exchange borsasında işlem görmektedir. 24 dolardan halka arz olan şirket 2015 yılında 64 dolara kadar yükselerek en yüksek seviyesine ulaşmıştı. 2016 yılında 35 dolar seviyelerine kadar gerilemiş, bir yıl sonra tekrar 60 dolar seviyelerine yükselerek 2017 ve 2020 yılları arasında az sonra anlatacağım bulut kümeleri teorisinin bulut kısmını oluşturmaya başlamıştı. Bu teoriye göre fiyatların uzun süre yatayda konsolide olduğu bölge hisse için kabul edilen normal fiyatı temsil eder. Ardından kötü ekonomik koşullar ve oluşan ayı piyasasından kaynaklı fiyatlar sert bir şekilde düşer. Ekonomik koşullar düzeldiğinde hisse tekrar bulut bölgesini hedefler. Düşüş ne kadar büyükse toparlanma potansiyeli de o kadar yüksek olur. 2020 yılında hisse fiyatı Covid pandemisi etkisiyle çok sert ve hızlı bir şekilde yaklaşık %88 düşerek 7 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Ardından bulut teorimizin unsuru olan V şeklindeki toparlanmayı yapıp bir yıl içinde yaklaşık %380 yükselerek 34 dolar seviyelerine kadar ulaşmıştı. Sonra tekrar sert bir düşüş yaşayan fiyatlar bir önceki dibin üzerinde kalarak trendin ikinci ayağını oluşturmuştu. Bu zaman zarfından sonra ise fiyat yükselen bir trend üzerinde hareket etmeye başlamıştır.
Teorinin hedefi bulut kümesi bölgesinin yatay trendidir. Ayrıca ekranda çizdiğim üst bölgedeki trend çizgisi de fiyata bir süre direnç oluşturabilir. Bu videomuzda Norwegian Cruise Line Holdings'i tarihsel geçmişinden finansal verilerine, teknik analizinden sektördeki konumuna kadar detaylı şekilde inceledik. Pandemi gibi zorlu süreçleri geride bırakmaya çalışan şirketin toparlanma sürecinde nasıl bir yol izlediğini ve yatırımcılar için ne gibi fırsatlar sunduğunu birlikte değerlendirdik. Yatırım kararlarınızı her zaman için kendi araştırmanızı yapıp riskleri göz önünde bulundurarak vermelisiniz. Bu video yalnızca bilgi amaçlıdır. Eğer videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca farklı şirket analizleri ya da merak ettiğiniz konular varsa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.